Haritada çok uzun gibi görünen Finlandiya aslında pek de uzun bir ülke değil. Mesela bu haritaya göre kendisinden oldukça küçük görünen Vietnam aslında Finlandiya'dan çok daha uzun bir toprağa sahip. Haritalar çizildikleri projeksiyonlar nedeniyle bizi yanıltabiliyor. Fakat Finlandiya haritasını daha yakından inceleyecek olursak Rusya ile 1340 kilometrekarelik bir sınır paylaştıklarını söyleyebilirim. İşte bu videoda olası bir Rus saldırısında Finlandiya'nın neden işgal edilemez olduğunu anlatmaya çalışacağım. Eğer sen de bana destek olmak istersen videoyu beğenebilir ve 1 milyon yolunda kanala abone olabilirsin. Günümüzde Finlandiya eğitim ve yaşam kalitesi bakımından dünyanın en iyi ülkeleri arasında gösteriliyor. Ülke düşük suç oranları ve mutlu insanlarıyla ünlü. Ancak ünlü olduğu başka şeyler de var. Finlandiya'nın başkentinin altında şehrin her yerine yayılmış muazzam bir sığınak ve tünel ağı yatıyor. Bu tüneller o kadar geniş ki Helsinki'nin nüfusunun yaklaşık %150'si burada hayatına devam ettirebilir. Şehrin nüfusunun 650 bin dolaylarında olduğunu düşünürsek, bu yeraltı şehirleri yaklaşık 1 milyon insanın hayatını sürdürebileceği şekilde tasarlandı. Daha önce İsviçre neden işgal edilemez videosu yapmış ve o içerikte her evin altında tüneller olduğunu söylemiştim. Evet, İsviçre bu konuda dünya birincisi. Çünkü her ev hükümetin belirttiği şartlara uyacak şekilde yapılmış sığınaklara sahip olmak zorunda. Finlandiya ve İsveç'te de durum bundan farklı değil. Özellikle Finlandiya'da yükseklik üst sınırını aşan her binanın bir yeraltı sığınağına sahip olmasını şart koşan yasalar bulunuyor. Bu nedenle Finlandiya toplam nüfusunun %71'ine yetecek sığınaklara sahip. Ülke genelinde 54 bin farklı noktada 4,5 milyon kapasiteli sığınak olduğu ifade ediliyor. Peki buna neden ihtiyaç duyuyorlar? Cevap oldukça basit. Çünkü tarih boyunca birçok işgal gördüler. Finlandiya yaklaşık 650 yıl boyunca İsveç Krallığı'nın bir parçasıydı. Fakat bu devlet 1809 yılında Rusya'ya yenildi ve böylece Rus İmparatorluğu'na bağlı büyük bir kalık oldu. İşte Fin toplumu bu süreçlerden dersler çıkardı. Çünkü Finlandiya günümüzde Rusya ile 1340 kilometrelik bir sınır paylaşıyor ve bu iki devletin geçmişleri ise ortada. Finlandiya 6 Aralık 1917'de bağımsızlığını ilan ettiğinde Sovyet hükümeti çok kısa bir süre sonra 31 Aralık'ta bu bağımsızlığı tanımıştı. Fakat Finlerin bu bağımsızlığı o kadar uzun sürmedi. Çünkü Sovyetler Birliği 1939'da Finlandiya'ya saldırdı. Bu olaydan sonra tarafsız Finlandiya 2. Dünya Savaşı'na dahil olmak zorunda kaldı ve bu savaşın sonucunda toprakların %9'unu kaybetti. Sovyetler Birliği'ne bırakılan Karelya ilindeki 400 bin insansa başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Bu zorluklar geçmişte kalmış gibi görünse de günümüzde her iki ülkede Karelya adında yerleşim bölgeleri mevcut. Sınırlarsa Rusya'nın Karelya Cumhuriyeti ve Finlandiya'nın Kuzey Karelya ile Güney Karelya bölgeleri arasında bölünmüş durumda. 1941 yılında imzalanan Moskova Barış Anlaşması'ndan sonra Finlandiya, Sovyet ve Batı etkisi arasındaki ince çizgide yürümek zorunda kaldı. Bu dönemde tarafsızlığı benimsediler ve NATO'ya dahil olmadılar. Ancak 1960'lara gelindiğinde ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği rekabeti artış göstermişti. Finler bu tarihten itibaren özellikle de Sovyetler Birliği tarafından gelebilecek olası saldırılara karşı hazırlık yapmak adına yeraltı tünelleri inşa etmeye başladılar. Soğuk Savaş döneminde ise inşa edilen bu barınaklar NATO ve Sovyetler Birliği arasında bir tampon bölge oluşturmak istediği için daha da geliştirildi. Günümüzde Finlandiya'nın yeraltı tünellerinin toplam uzunluğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak başkent Helsinki'de bulunan yeraltı ağı yaklaşık 200 kilometre uzunluğa sahip. 5500 sığınağın bulunduğu bu ağ, metro tünelleri, temiz su ve atık su tünelleri, yeraltı depolama alanları, elektrik santralleri, yeraltı barınakları ve diğer tesisleri içeriyor. Büyüklüğü daha iyi anlamanız için İstanbul'la kıyas yapalım. İstanbul bir uçtan bir uça tam 90 kilometre uzunluğa sahip. Bu tünel ise tamı tamına 200 kilometrelik bir uzunlukta. Bu büyüklükteki yeraltı sığınakları 500 bin çift katlı otobüsü depolayabilir. Öte yandan bu sığınaklar nükleer, biyolojik ve kimyasal bir saldırının bütün etkilerini ortadan kaldıracak şekilde inşa edilmiş durumda. Olası bir Rus saldırısında 1 milyon insanın yaşamını uzun süre devam ettirebilmesi için tasarlandı. Futbol sahaları, hokey pistleri ve havuzlar da buna dahil. Yani tehdit altında değilken barış günlerinde bu yeraltı şehirlerini eğlence mekanı olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla bu sığınaklar Finler için bir yaşam tarzı, hayatın gerçeği olmuş durumda. Videonun başında da değindiğim gibi bu biraz da zorunluluk. Çünkü Finlandiya kanunları her apartmanın bir sığınağa sahip olmasını şart koşuyor. Dolayısıyla adamlar Rus korkusunu kabullenmiş ve önlemler alıyor gibi düşünebilirsin.
Hatta bu konuda haklısın da. Çünkü bu işi çok sıkı denetleyen bir bürokrasiye sahipler. Bir sığınağın en az 1200 metrekare olması gerekiyor. Barış zamanında bu depolama alanlarını eğlence amaçlı kullanmakta da sakınca görmüyorlar. Ancak amacı dışında kullanılan bu sığınakların 72 saat içinde tamamen boşaltılması ve yeniden bomba sığınağı olarak kullanılması gerekiyor. Yani her sığınak gelecek olan tehditlere daima hazır olmalı. Tehlike geldiğinde ise sadece dönüşmek yeterli değil. Sığınağın kendi kendine yetecek olan elektrik ve havalandırma sistemleriyle donatılması şart. Su tankları, yeterli gıda, ilaç aletleri ve nükleer tehdit sebebiyle hava geçirmez metal kapılarda olmalı. Bu temel ihtiyaç sistemlerinin yasaya göre en az 3 gün kendine yetecek kadar dizayn edilmesi de zorunlu. Açıkçası Rusya'nın emelleri doğrultusunda büyük bir savaş patlak verirse bunun Baltıklar'da gerçekleşmesi oldukça olası. Bu yüzden bu tünellerin varlığını mantıksız bulmuyorum. Zaten barış zamanında da ekonomiyi canlandıracak şekilde dizayn edilmişler. Rusya olası bir Finlandiya saldırısıyla NATO'yu karşısına almayı cesaret edebilir mi bilmiyorum ama olası bir işgal edilme durumunda Finlandiya hükümeti kendine oldukça güveniyor. Bir gün gerçek bir saldırı yaşanırsa vatandaşlar ülkenin dört bir yanındaki sirenler tarafından uyarılacak. Telefonlarına ise en yakın sığınağın lokasyonu gönderilecek. Fakat bu işlerin sorunsuz ilerlemesi için çok ciddi telekom yatırımları gerekiyor. Ne yazık ki ülkemiz bu konuda büyük bir zafiyet gösteriyor. Deprem anında böyle bir teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla böyle yatırımlar yapmak zorundayız. Ayrıca dört bir yanımız problemli komşularla dolu olsa da ne yazık ki yeterli sayıda sığınaklara sahip değiliz. Olası bir doğal afet ya da savaş baş gösterirse bu söylediklerimin noksanlığını ciddi bir şekilde hissedeceğiz. Her neyse, biz konudan uzaklaşmayalım. Finlandiya neden işgal edilemez sorusuna bir de Finlandiya'nın coğrafyasını anlayarak cevaplar verelim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu ülke dünyanın en büyük göl ve ormanlarına sahip. Aynı zamanda sınırları içerisinde 178.947 adet ada barındırıyor. Dünyanın en çok adaya sahip olan ülkelerinden birisiler. İşin daha ilginç yanı ise bu adalardan sadece 789'u 1 kilometre karenin üzerinde yüz ölçümlerine sahip. İsveç ve Finlandiya arasında paylaşılan Market Adası o adalardan birisi ve dünyadaki en tuhaf sınırlara sahip. Öncelikle adanın pek de işlevsel bir yer olmadığını söylemem gerekiyor. Tamamen ıssız ve üzerinde yalnızca Finlandiya tarafından inşa edilmiş bir deniz feneri bulunuyor. Aslında adanın bu kadar ilginç olmasının sebeplerinden birisi de bu. Çünkü Finler bu feneri inşa etmek için adanın en yüksek noktasını tercih etmişti. Fakat adanın en yüksek tepesi İsveç tarafında bulunuyordu. Ancak Finlandiyalılar bunu pek de önemsemedi ve feneri inşa etmeye devam ettiler. Bu garip durum İsveç tarafından fark edildiğinde iş işten geçmişti. Ancak yine de iki ülke arasında bir anlaşmaya varıldı ve adanın sınırları yeniden çizildi. Haritayı açtığınızda görebileceğiniz zigzaglı sınır nedeni işte bu sıra dışı olay. Bu düzenleme deniz fenerini Finlandiya tarafına vermenin önünü açtı. Kaybedilen toprakların telafi amacıyla da İsveç'e doğu tarafından toprak verildi. Böylece ada tam ortadan ikiye bölünmek yerine böyle bir zigzaglı sınırlara sahip oldu. Hepsi bunun gibi diplomatik sıkıntıya sahip midir bilmiyorum ama Finlandiya ve İsveç bunun gibi yüz binlerce adaya sahip. İsveç 267.570 ada ile dünyada en çok adaya sahip olan ülke. İki ülkenin toplam ada sayısı ise neredeyse yarım milyon. Ne sayı ama öyle değil mi? İşte tam da bu sebepten dolayı Finlandiya'nın günümüzde tamamen işgal edilmesi oldukça zor. Ayrıca bu ülke coğrafi konumu ve zorlu doğası nedeniyle savunma stratejisi açısından benzersiz doğal avantajlara sahip. Mesela ülkenin kuzeyi tamamen buzullarla kaplı. Finlandiya 5,5 milyonluk nüfusa sahip ve bu nüfusun 280 bini asker. Zorunlu askerlik sistemi bizde olduğu gibi Finlandiya'da da mevcut. Ayrıca ülke Avrupa'daki en büyük topçu kapasitesine sahip. Gayri safi yurt içi hasılasının %2'sini savunma teknolojisine harcıyorlar. En önemlisi ise benimsemiş oldukları tarafsızlık ilkesini bozarak yakın zamanda NATO'ya dahil oldular. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre Amerikan ordusuna Finlandiya'daki 15 üsse erişim hakkı tanındı. Finlandiya topraklarında askeri teçhizat ile malzemelerin konuşlandırılmasının yanı sıra ABD uçak, gemi ve araçlarının serbest dolaşımına da izin veriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'nin daha önce Moskova ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bölgesel ya da başka bir anlaşmazlığı olmadığını, ancak yine de ABD liderliğindeki bloğun yanında yer almayı tercih ettiğini söyledi. Hatta bu konuşmada şöyle bir cümle kurdu.
Aramızda hiçbir sorun yoktu, ancak şimdi olacak. Leningrad askeri bölgesini kuracağız ve bazı askeri birlikleri orada yoğunlaştıracağız. Bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek. Videoyu bitirmeden önce çılgın bir projeden de bahsetmek istiyorum. Helsinki'nin 200 kilometrelik bir yeraltı tünel ağına sahip olduğundan bahsetmiştim. Bu tünellerin tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi için planlar da var. Fakat bunun dışında başkent Helsinki'yi Estonya'nın başkenti olan Tallinn'le bağlamak istiyorlar. İşte bunun için 100 kilometre uzunluğundaki bir denizaltı demiryolu tüneli inşa ediyorlar. Bu proje şu anda Avrupa Birliği'nin en büyük inşaat projesi olarak biliniyor. Aynı zamanda bu tünel dünyanın en uzun demiryolu tüneli unvanını alacak ve iki önemli ülkeyi sadece 20 dakikada birbirine bağlayacak. 15 milyar dolarlık bu dev proje neden mi bu kadar önemli? Bu proje sadece iki başkent arasındaki seyahat süresini indirmekte kalmayacak. Aynı zamanda Estonya'nın da Helsinki'nin barınak ağına erişmesini sağlayacak. Olası bir saldırıda insanlar bu ulaşım yoluyla doğrudan ülke dışına çıkabilir. Öte yandan bu hat Trans-Avrupa ulaşım ağına entegre edilecek. Böylece Avrupa Birliği lojistik gücünü geliştirecek. Bir diğer önemli detaysa bu tünelde standart hat açıklığının kullanılacak olması. Zira bölgede halen eski Sovyet geniş hat açıklıkları kullanılmakta. Yeni standart hat açıklıkları Baltık devletlerini Avrupa'nın geri kalan demiryolu ağına bağlayacak. Bu sayede Finlandiya'dan Avrupa'nın kalbine kadar kesintisiz bir yük taşımacılığı demiryolu hattı oluşacak. Bu da Berlin'den Helsinki'ye kadar bir bağlantı anlamına geliyor. Bir diğer önemli noktaysa bu proje sayesinde Finlandiya'nın Rusya'ya bağımlılığı azalacak. Çünkü eskiden taşımacılık büyük ölçüde St. Petersburg üzerinden şekilleniyor ya da feribot hatlarına dayanıyordu. Helsinki-Tallinn tüneli ise daha hızlı ve güvenilir bir ulaşım bağlantısı sunarak bu bağımlılığı azaltacak ve Rusya'nın etkisini de sınırlandıracak. Peki siz Finlandiya'nın işgal edilemez olduğunu düşünüyor musunuz? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.